Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün de BİM malzemeleriyle en pratik şekilde yaş pasta nasıl yapılır, sizlere onun tarifini vermeye çalışacağım. Videonun sonunda sizlere ne kadar harcadığımı da göstereceğim fiyatlarıyla birlikte. İlk olarak krem şantimizi hazırlayarak başlayalım. Ben 2 su bardağı sütümüze 3 paket sade krem şanti kullandım. 1 paket de evde vardı, onu kullandım. Ama benim krem şantim pastamın sonunda fazla geldi. Yani 2 paket yaparsanız eğer 2 paket yeterli olacaktır. Açıklamalar kısmına zaten kullandığım ölçüleri sizlere yazacağım. BİM'den 300 gramlık labne peyniri aldım. Onun da yarısını kullanıyorum. Yani 150 gram yeterli 2 paket krem şanti için. Onu da güzelce önce kaşıkla, daha sonra da mikserimle güzelce çırpıp karıştırıyorum. Ve krem şantimi dolaba alıyorum ki dolapta ne kadar 2-3 saat boyunca beklerse krem şantinizin soğuk olması çok önemli. Süslerken erimemesi gerekiyor. Ve bir adet pandispanyamız var. Pandispanya kekimiz. Ben kakaosuz olanı tercih ettim. 1 su bardağı sütümün içerisine 1 tatlı kaşığı şeker ekleyip güzelce karıştırdım. Kekimin altına ben bir tabak kullanmayı tercih ettim. Sütümün yarısını tabanın bir alt kısmına, yarısını da diğer kısmına güzelce her tarafına gelecek şekilde kekimizi ıslatalım. Kekimizi ıslatmamızın sebebi pastamızın yumuşak olması. Biliyorsunuz hazır satılan pasta tabanları normal yaptığımız evdeki keklerden daha sert oluyor. Ama evde yumurta, kek ve diğer fırın ve diğer malzemeleri kullanmak yerine böyle hazır malzemelerle yapmak hem daha pratik oluyor hem de gerçekten de çok lezzetli oluyor. Hazırlamış olduğum krem şantiden gelişi güzel bir şekilde alt tabanına sürüyorum. Kenarlarının gelmemesine dikkat etmiyorum. Çünkü zaten kenarlarına da krem şanti süreceğim için. Arasında ben bir adet muz kullandım. Muzları yuvarlak dilimler şeklinde kestim. Ve her tarafına gelecek şekilde güzelce diziyorum. Islatmış olduğum diğer tabanı da üst kısmına yerleştirdim. Onun da üzerine krem şanti süreceğim. Hiç pasta yapmayı bilmeyen birisi bile bu tarifle ve bu malzemelerle inanın çok kolay bir şekilde pasta yapabilirsiniz. Yeter ki yapmaktan çekinmeyin. Bakın gelişi güzel sürüyorum. Daha sonradan düzenleyeceğim hamur kartıyla birlikte. Yani yapabilir miyim, edebilir miyim, acaba düzgün olur mu korkularınızı bir tarafa bırakın ve bence deneyin. Deneyime yanılma yoluyla inanın çok güzel sonuçlara ulaşabilirsiniz. Her tarafını şimdi krem şanti ve labne peyniri karıştırmış olduğum karışımdan sürdüm ve hamur kartıyla kenarlarını ve üst kısımlarını da düzenliyorum. Tabağımın kenarında kalan fazlalıkları da bir peçete yardımıyla temizleyeceğim. Evet, birazcık sabırla ve dikkatle görüyorsunuz kenarları düzene girdi ve tabağın kenarlarını da temizledim. Şimdi üst kısmını süsleme işlemine geçeceğiz. Ben 100 gram bitter çikolata almıştım. İsterseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Bunu benmari usulü, yani fincanı kaynayan suyun üzerine koydum ve içerisinde erittim çikolatamı. Şimdi kenarlarına süslemek için kullanacağım. Tabi ondan önce hamur kartının tırtıklı olanından kenarlarına şekil verdim. İsterseniz bir çatal yardımıyla da bunu güzelce yapabilirsiniz. Çikolatamı erittim ve bir kasemin içerisine aldım. Kaşık yardımıyla kenarlarından dökeceğim. Eğer bir sıkma torbanız varsa bu işlemi onunla da yapabilirsiniz.
Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınız ve abonelikleriniz benim için çok kıymetli gerçekten. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Ve eğer benden istediğiniz bir tarif varsa onu da yorumlara yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Elimden geldiğince pratik ve ekonomik tarifler vermeye çalışıyorum kanalımda. İnşallah diğer videolarıma da bakarsanız diğer tariflerime de göz atmış olursunuz. Evet, gördüğünüz gibi çikolatamız da bitti. Zaten çikolata paket çikolata olduğu için hemen donuyor gördüğünüz gibi. Çikolatamın geriye kalan kısımlarını da rendeliyorum. Onu da üzerine serpmekte kullanacağım. Krem şantimin birazını da sıkma torbama doldurdum. Onu da kenarlarına şekil veriyorum. Ben bu pastayı oğlumun doğum günü için yaptım. Siz isterseniz kız çocukları için mesela pembe gıda boyası alıp krem şantinin içine katarak çok daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. O yüzden ben sade yapmayı tercih ettim. Her tarafını süsledikten sonra rendelemiş olduğum çikolataları da orta kısmına serpeledim ve bu kadar basit. Dolapta 2-3 saat dinlendirdikten sonra pastanızı dilimleyip afiyetle tüketebilirsiniz. Bu arada BİM'den almış olduğum yine ahududu yumuşak şekerleri vardı. Onu da süslemekte kullandım. Bu arada ben ilk başta gösterdiğim malzemelerin hepsini kullanmadım. Sadece kullandıklarımın fiyat listesini size yazıp atacağım. Ne kadar maliyetli bu pastayı yaptığımı göstereceğim. Evet, pastam dinlendiğinde akşam olmuştu. O yüzden biraz karanlık oldu. Şimdi pastamı dilimleyip servis aşamasına geçebiliriz.